Serdar Bey. Çekil onu. Serdar Bey durun, böyle giremezsiniz. Ne oluyor ya? Gonca Hanım, ben engel olmaya çalıştım ama... Sen çekil. Neden geldin? Ne demek oluyor bu Gonca? Sen bana boşanma davası mı açtın? Ne bekliyordun? Çevirdiğin onca dudaktan sonra senin boynuna sarılmamı mı? Ulan ilk hatamda sildin beni. Senin sevgin bu kadar mıydı? Tek bir hata mı? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yaptıklarını unuttun mu sen ya? Ya her şeyi konuşarak anlaşabilirdik. Bütün sorunları aramızda çözebilirdik. Serdar, sanki ufak bir kıskançlık krizinden sonra bu noktaya gelmişiz gibi davranma. Sen beni günlerce, aylarca oyaladın. Çocuk gibi parmağında oynattın. Ya şimdi sen ne konuşmasından, ne çözümünden bahsediyorsun be? Boşanmak senin için bu kadar kolay yani. Sen bana bunu diyemezsin. Anladın mı? Sanki her şeyi mahveden, hayatımızı alt üst eden benmişim gibi davranamazsın. Ya bak biz birbirimizi seviyorduk. Böyle olmasını istemedim ben. Bırak beni, dokunma be. Bitti diyorum, anladın mı? Bitti. Ama senin yüzünden, çevirdiğin 1000 tane oyun yüzünden bitti Serdar. Ya ne yapmaya çalışıyorsun gerçekten anlamıyorum. Her şeye rağmen aramızda halledebilirdik bunu. Ama görüyorum ki sen boşanmak için can atıyormuşsun. Daha ilk fırsatta... Ya kapa çeneni, kes sesini be. Senden nefret ediyorum Serdar. Anladın mı? Senden nefret ediyorum. Defol git evimden ya. Gonca! Defol git dedim. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Defol Serdar. Ya defol dedim sana. Nerede kaldı bu adamlar ya? Ha, Emrah Bey. Efendim Zeynep? Misafirlerimiz gecikti de hani gelmeyecekler mi? Çünkü eğer öyleyse benim birazdan çıkmam lazım da. Az önce konuştum. Yoldalardır, geliyorlar. Trafiğe takılmışlardır. Ne yapıyorsun burada sen Zeynep? Senin Selim'in yanında olman lazım. Şu adamlar da bir an önce gelseler bari. Elif buradayım ablacığım. Anne nerede Feride abla? Neden gelmedi? Yoksa bir şey mi oldu? Ama sen beni gördüğüne sevinmedin mi hiç bakayım? Yok, ben öyle demek istememiştim. Özür dilerim Feride abla. Tamam ben de şaka yapmıştım zaten. Hadi gidelim. Tamam. Geldim. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol.
Sema. Sema. Ay hadi ya Sema. Efendim, Duymuyor musun? özür dilerim, geldim hemen. Tamam neyse. Ya benim midem çok kötü, bana bir nane limon yapar mısın? Tabii hemen. Zeynep, toplantı iptal. Adamlar aradı şimdi beni. Acil bir işleri çıkmış. Ertelediler. Sen de istiyorsan çıkabilirsin. Teşekkürler. Madem gelmeyeceksiniz, niye önceden haber vermiyorsunuz ki? Boşu boşuna bekletiyorsunuz insanı ya. Yetişebilsem bari. Gonca Hanım. Gonca Hanım iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Yok bir şeyim. Ne oluyor bana ya? Geliyor. Geliyor arkadaşlar, geliyor. Selim Bey ne söyleyeceksiniz? Nasıl kıydınız o kadına? Selim Bey konuşsanıza. Selim. Selim Bey, neler söyleyeceksiniz Selim Bey? Suçlu olduğunu düşünüyor musun? Tamam açılın arkadaşlar, açılın tamam. Yeter çektiniz. Oğlum ne olur bırakma bizi. Ben sensiz yaşayamam evladım. Yaşayamam. Selim. Yetişemedim. İyi ki yetişemedim. Ne olursun bana evimize gidiyoruz de, ne olur. 10 yıl sonra. Belki. Ama şimdi değil. 10 yıl mı? Selim olmaz. Hadi anneyi de çağırsa mıydık acaba kahvaltıya? Bırakalım da biraz uyusun Zeynep. Zaten bütün gece Selim'i ağlamaktan uyuyamadı kadıncağız. Yani ben Selim'i o halde gördükçe, düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum abla. Ne yapacağız? Nasıl baş edeceğiz biz bu durumla? Zeynep deme öyle şeyler. Ya senin şimdi güçlü olman lazım. Senin hem Selim'e hem de Aliye anneye destek olman lazım şimdi. Melek abla doğru söylüyor. Öyle hemen pes etmek yok Zeynep abla. Biliyorum da ben o kadar güçlü müyüm onu bilmiyorum. Güçlüsün Zeynep. Ya sen çok güçlüsün hem de. Ya biz neler atlattık ya hatırlasana bir. Biliyorsun. Elbet bunu da atlatacaksın. Üstesinden geleceksin ablacığım. Anne, Efendim kızım. amcam nerede? Amcan çalışıyor anneciğim. Ama bugün tatil. Ben okula gitmedim. Sen de işe gitmiyorsun. O neden çalışıyor ki? Çünkü işleri çokmuş anneciğim. Oğlum. Anne, ben çok üşüyorum. Hasta mı oldun oğlum? Üşüyorum anne. Çok üşüyorum. Dur oğlum dur. Üstüne bir şey getireyim.
Çok soğuk. Çok soğuk. Oğlum korkutma beni. Dur, bir daha bir şey getireyim. Hah. Şimdi ısınırsın çocuğum. Çok üşüyorum anne. Oğlum ne oluyor sana böyle? Buz gibi anne. Yardım et ne olur. Oğlum dur, ne oluyor? Selim'im. Yavrum. Nasıl bir yerdesin şimdi kim bilir? Aç mısın? Hasta mısın? Kimse bakmaz yavrum sana şimdi. Buz gibidir oraları yavrum. Burada sıcacık yuvanda olman gerekirken. Ah, güzel yavrum benim. Bizim için kendini ateşlere attın. Kendi hayatını mahvettin yavrum. Kendi hayatını yaktın çocuğum. İyi ki geldin. Film çok güzel. Çok komik değil mi? Niye gülmüyorsun? Bir şey mi üzüldün? Fındığın kulübesinde bu köpeğin gibi yaparım mı? Olur. Ne zaman yapacağız peki? Of. Bilmiyorum ki. Amcam. Evet, Selim amca yapacaktı. Selim amca nerede ki? Çok işi varmış. O yüzden eve gidilmiyormuş. İnşallah işte hemen biter de gelir. İnşallah. Al bakalım kahvaltın. Çayına şeker koymadım ama istersen getirebilirim. Teşekkürler, böyle iyi. Tamam. Ekmeğin biterse ya da herhangi bir şeye ihtiyacın olursa söyle bana. Teşekkürler. Asuman, hayırdır? Sen bana karşı pek bilgilisin. İlgilenmeyeyim mi? Hayır canım, onu demek istemedim de. Önceki hallerim malum. Garibime gitti yani. Ama önceden senin karnında bir kurşun yarası yoktu. Gayet sağlıklıydın. Vay be. Sen melek misin de ben fark etmemişim. Sakın beni kendine karıştırma Arzu. Benim bir vicdanım var çok şükür. Yani düşene de bir tekme ben atmıyorum. Ama tabii benim de bir sınırlarım var. Sema. Sema. Ay nerede bu kız ya? Tabii ya. O bu hafta izinliydi. Ay ne oluyor bana böyle ya? Evde de kimse yok. Ne yapacağım ben şimdi? Alo. Ben de sizi arayacaktım. Asuman bırak şimdi rapor vermeyi. Senin acil buraya gelmen lazım. Ha öyle mi?
Ama benim evde baktığım bir hastam var yani pek mümkün değil. Asuman ne diyorsun sen ya? Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Midem çok kötü. Evde de kimse yok. Senin hemen buraya gelmen lazım. Çok acil. Hadi ya. Durum o kadar ciddi demek. Tamam ben hemen geliyorum o zaman. Bir sorun mu var? Benim acil çıkmam gerek. Ama ben ne olacağım? Erkut da yok. Ya ağrım başlarsa? Yani benden 10 tane yok. İdare et, yapacak bir şey yok. Ama Bak tamam sana bir iyilik yaptım. Okey. Ama yani ben senin annen değilim. Her şeyine yetişemem. Sana demiştim benim de sınırlarım var. Asuman. Bankadan kredi falan çeksek bir faydası olmaz mı? Şu anki durumumuzda maalesef çok zor Serdar Bey. Çok fazla yere borcumuz var. Öz kaynaklarımız tükenme noktasına geldi. Aldığımız ihalelere bile devam edemiyoruz şu anda. Devam edebilmek için de para gerekiyor ama... Evet ama bankalar olan borçlarımızı kapatmadan kredi vermezler Serdar Bey. Anladım, tamam. Sen bana kasadan biraz para çık. Biraz derken ne kadar efendim? 750 bin lira. Mümkün değil Serdar Bey. O kadar nakitimiz yok. Onu yapamam, bunu yapamam. Ne yaparsın sen arkadaş? Nasıl muhasebecisin sen ya? Bana çözüm üreteceğine sürekli mazeret üretiyorsun. Ama Serdar Bey, Sus. Çık dışarı artık. Çık! Hayırdır, ne oluyor? Herifi şirkete muhasebeci diye aldık. Herif bana gelmiş bankanın ağzıyla konuşuyor ya. Neyse tamam, sakin ol. Senin için öyle demesi kolay. İşler karıştı. Gonca bana boşanma davası açtı. Ne diyorsun? Ya işler karıştı dedim. Gonca aportta bekliyor dedim sana ama... Neyse. Bizim çok acil yeni bir plan yapmamız lazım. Hadi otur da konuşalım. Bunu da en ucuzundan aldılar herhalde. Sıkıntıdan patlayacağım yemin ediyorum. Şunu açayım bari. Asuman! Asuman! Ne oldu, ne var? Televizyonu açar mısın? Kumandaya uzanamıyorum. Televizyonu açar mısın? Sen şimdi gidiyorsun da benim ilaçlarım ne olacak? Al bu kumandan. Bu ilacın, bu da suyun, tamam mı? Artık bana ihtiyacın yok. Hadi ben kaçtım. Saçmalama Serdar, ben Arzu'ya nasıl imzalatayım o kağıtları? Vallahi bul işte bir yolunu. Benim başka bir şansım kalmadı. Ya Arzu o kağıtların ne anlama geldiğini biliyor. Ben ne diyerek imzalatacağım ki? Orasını da sen bileceksin dostum. Senin işin bu. Yok yok. Sen ya kafayı yedin ya da benimle dalga geçiyorsun. Yani bunun başka hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Gonca ipimi çekti. Ben mahvoldum diyorum ya, anlamıyor musun? O kadın o belgeleri öyle ya da böyle imzalayacak. İmzalayacak ki babasının koydurduğu şer kalkacak. Ben de böyle bir şey yapamam diyorum Serdar. Sen anlamıyor musun? Kaç yıllık arkadaşınım ben senin ya. O ayrı bu ayrı Serdar. Ya kadın hastaneden daha yeni çıkmış. Sen benden böyle bir şey yapmamı nasıl istersin ya? Ne alakası var şimdi bunun ya? Ne demek ne alakası var Serdar? Ben Arzu'nun güvenini yeni kazandım. Tam kadının güvenini kazanmışken böyle bir şey yapmamı benden nasıl istersin? Bu hiç akıl kârı değil. Ümit! Senin ne işin var burada ya? Toplantım bitti. Sonra da hastaneden aradılar. Neden? Arzu'yu hastaneye ben getirmiştim ya. Böyle birkaç halletmem gereken işlem varmış. Onun için yani prosedür. En son konuştuğumuzda Beylikdüzü'ndeydin sen. Bu kadar kısa sürede buraya geldiğine göre helikopter falan kiraladın herhalde. Değil mi? Ama nerede? Keşke. Yollara çıktı.
Ben de bastım geldim. Niyeyse artık. Neden bu kadar tepki verdiğini gerçekten anlamadım. Çünkü istediğin çok saçma da o yüzden. Saçma mı? Arzuyla ilgili olduğu için mi? Of tamam neyse ya boş ver kapat konuyu tamam kes. Sen yoksa Arzu'yu haddinden fazla mı önemsemeye başladın yoksa? Serdar sen ne saçmalıyorsun? Ya toplantın biter bitmez yanına koşmalar. Peşinden koşup takip etmeler falan. Ne iş? Benim işim bu ses kayıt cihazını almak değil miydi ha? Görevim bu değil miydi benim? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Yo, doğru da sen fazla bir şeyler daha yapıyormuşsun gibi sanki. Hayır Serdar. Ben sadece senin bana verdiği işi yapıyorum tamam mı? Saçma sapan konuşmayı kes artık. Ben anlayacağımı anladım. Neymiş anladığın senin ya? Ben de bileyim söyle. Dostum sen açık açık söylesene Arzu'ya gönlümü kaptırdım diye. Sen kesin kafayı yemişsin Serdar. Ne dediğinin farkında değilsin. Ya dur. Neden kızıyorsun bu kadar ya? Hem ne var bunda bu kadar gocunacak? Serdar. Bundan sonra beni sadece ciddi konular için ara tamam mı? Bu bitti. Başka bir tane daha izleyelim mi? Olur. Selim amca. Zor günler geçiren Emiroğlu ailesi sonunda mahkemelik oldu. Emiroğullarının genç veliahtı Selim Emiroğlu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne! Anne! Emiroğullarının davayı temize götüreceği bilgisi ise kanalımıza henüz ulaştı. Ne oldu kızım? Selim Emiroğlu'nun genç eşi Zeynep Emiroğlu Selim mahkeme amca! çıkışı gözyaşlarını tutamadı. Kızım. Çok sıkıldım ya. Bunlar ne böyle? Selim? Mahkeme çıkışında kelepçelerle görüntülenen Selim Emiroğlu'nun oldukça bitkin olduğu gözlendi. 10 yıla mahkum edilen Emiroğlu, gazetecilerin olayla ilgili sorularını ise yanıtsız bıraktı. Görülen davanın ardından cinayete teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. On yıl. 10 yıl. Cezanı çekeceksin Selim. Ömrünü o duvarların arasında çürüt de gör bakalım. Benimle uğraşmak neymiş? Anneciğim, kuzum bak bakayım bana. Anne, amca. Kuzum benim. Ama bak, sen böyle üzülürsen Zeynep ablanla babaanne de kim destek verecek sonra? Onlar seni böyle görüp daha çok üzülmezler mi? Neden söylemediniz bana? Neden sakladınız benden ki? Söyleyecektik bir tanem, söyleyecektik. Ama her şey o kadar çok tazeyken bir de seni üzmek istemedik. Yani daha sonra uygun bir an bulup her şeyi açıklayacaktık zamanla. Sürekli amcamı sordum. Siz bana hep işte dediniz. Neden? Kuzum, biz amcanın eve döneceğine inanıyoruz. Elbet kısa bir süre sonra gelecek zaten. Peki o zaman neden hapse girdi amcam anne? O hiç kötülük yapmaz ki. O çok iyi biri. Neden anne, neden? Benim amcam kimseye zarar vermez. Kötü biri değil.
Şimdi çiftlikte kara günler başlamıştır. Ali'ye de ayılıp bayılıyordur. Çok iyi oldu, çok. Selim olmadığı için işimi daha kolay halledebilirim. Ne haber? Nasılsın bugün? Sen ne ara geldin? Şimdi geldim. Çıkacağım birazdan, işlerim var. 2 dakika soluklanayım. Asu nerede? Çıktı. Sen ne yapıyordun demin öyle ya? Ha? Kendi kendine mi konuşuyordun? Hı hı. Çok güzel bir haber aldım. Hayırdır? Biraz önce televizyonda Selim'i gördüm. 10 yıl yemiş Erkut. 10 yıl. İnanabiliyor musun? Vay be. Böyle elinde kelepçeler falan. Yüzünü görmeliydin. Bitmiş, bitmiş. Tabii ben de keyiften 4 köşe oldum. Ama tabii şimdi yeni bir şeyler düşünmem lazım. Nasıl şeylermiş onlar? Benim birini bulmam lazım Erkut. Emiroğlu ailesine yakın birini. Onları bitirebilecek birini. Ya Arzu, yine aynı planı döndürüyorsun ya. Kızım, yaşananlardan hiç ders almıyor musun? Şu haline bak. Az daha öbür tarafa gidiyordun. Bırak artık şunların peşini. Onlar benim hayatımı mahvettiler Erkut. Elbet onlardan intikamımı alacağım. Başka yolu yok. Arzu, bak bu yol değil, çıkmaz sokak, söyleyeyim sana. Umurumda bile değil Erkut. Sonuna kadar gideceğim. Girmiş işte adam içeri, 10 yıl almış. Daha ne istiyorsun? Selim içeri girdi diye köşeme çekilip oturayım mı yani? Benim birini bulmam lazım. Bir kamyon laf ettim sana, yine ateşin sönmüyor değil mi? Ne halin varsa gör Arzu. Şuna bak ya. 2 dakikada sinirim nasıl alt üst etti. Nasıl anladı ya? Nasıl anladı? Resmen açık açık da sordu. Renk vermeyeceğim diye fazla mı çıkıştım acaba? Ne diyecektin ki oğlum? Bir zamanlar birlikte oldun ama şimdi arkasından iş çevirdiğin kadından hoşlanıyorum mu diyecektin ha? Of, of. Arzu? Yardımına ihtiyacım var. Acil görüşebilir miyiz? Çok üzüldü, kıyamam. Canım benim, bir bakışı vardı. İçime işledi resmen. Yani bu şekilde öğrenmesi çok kötü oldu. Öyle ama bizim hiç aklımıza gelmedi ki televizyonlara çıkacağı. Öyle adliyenin önünde birkaç muhabir vardı ama. Biz geldik. Canım torunum. Gel. Gel otur bakayım şöyle. Elif'im. Yavrum. Biz seni bilmeden kırdık değil mi? Ama üzülmeyesin diye yavrum. Sakın bize gönül koyma, olur mu? Biliyorum. Annem her şeyi anlattı. Amcamın neden hapiste olduğunu öğrendim. Amcamın Arzu teyze yanlışlıkla zarar verdiğini bilememiş hakim amca. Ama üzülme babaanne. Düşünecekmiş zaten. Amcam iyi biri, kimse kötülük yapmaz. Hakim amca Selim amcamı bir tanısa yanlışlıkla yaptığımı da bilirdi. Onu hapse yollamazdı. Değil mi anne? Evet kızım. Evet anneciğim. Ben de bilmeden üzdüm sizi. Sürekli amcamı sorup durdum. Canım benim, kıyamam ben sana. Sen nereden bileceksin ki biz sana söylemedik. Bu yüzden yani senden sakladığımız için özür dileriz. Zeynep abla, babaanne. Beni amcamı götürür müsünüz? Onu çok özledim. Görmek istiyorum da. Tamam kızım, tamam. Bir gün hep birlikte gideriz, olur mu? Amcamın onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim gittiğimde.
acıyor. Amcacığım dur bakayım ne oldu? Bak küçük bir yaraymış amcacığım, tamam mı? Korkma. Dur bakayım. Bak hiçbir şey kalmadı. Acıyor mu hala? Artık acımıyor. Ne kadar zormuş. Şimdi ben ne yapacağım? Elif. Amca. Batmış mutfak. Sen ne yapmaya çalışıyorsun böyle? Anneler günü için anneme kurabiye yapacaktım. Bir kere Zeynep ablamla yapmıştık. Ama şu anda yapamıyorum. Ne olur kimseye söyleme amca. Tamam. Tamam prenses. Söylemem. Hatta bak ne diyeceğim. Birlikte yapalım mı? Gerçekten mi? Dur bir tane. Ne yapıyorsun sen? Bak. Önce undan dökelim. Evet. Hızlı hızlı yoğur. Dur bakalım. Gitmiyor. Tamam ben hallederim. Bozulmuş bu ya. Tamam. Amcacığım, ne oldu? Bisikletim bozulmuş amca. Gitmiyor işte. Dur ben bakayım. Bunun sadece zinciri atmış bir tane. Hemen yapalım. Teşekkür ederim amcaların bir tanesi. Bak, daha yeni gibi oldu. Hadi gel binelim bakalım. Hoppala. Amcacığım, kimseye zarar vermez ki benim amcam. Bugüne kadar hep o bana yardım etti. Şimdi de benim ona yardım etmem lazım. Ama nasıl? İşte buldum. Ona nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Demek burada kalıyorsun ha? Evet. Nasıl oldun peki? İyileştin mi? İşte gördüğün gibi. Ağrın sızın falan yok değil mi? Bazen oluyor ama ilaç alıyorum. İyisin iyisin. İyice dinlen. Bütün gün burada yatıyorum vallahi. Sıkıntıdan patlamak üzereyim. Ne yalan söyleyeyim. Mesajını görünce çok sevindim.
Adresi de gönderince hemen atlayıp geldim. Sağ ol. Bu arada acil demiştin. Ne oldu? Ümit, sen bana birçok kez yardım elini uzattın. Hem de ben istemeden. Eğer bana yardım etmekten vazgeçmediysen senden bir şey isteyeceğim. Tabii ki elimden ne gelirse. Teşekkür ederim. Nedir mesele? En iyi sana en başından anlatayım. Tanıştığımızda sana bir kızım olduğunu ve evli olduğumu söylemiştim. Aslında durum biraz daha farklı. O zaman yeni tanıştığımız için söylemek istemedim ama ben kızımı da sevdiğim adamı da 7 ay önce kaybettim. Ya nasıl oldu peki? Biz Kenan'la birbirimize çok aşık olup evlendik. Bir kızımız oldu. Çok mutluyduk. Rüyada gibiydik. Ama Kenan'ın ailesi beni istemedi. Özellikle annesi Aliye Hanım. Kıskandı. Yakıştıramadı oğluma. Ben anlaşmaya çalıştım ama olmadı. Mutluluğumuzu bozmak için elinden geleni yaptı. Sonunda da başardı. Eski karısını ortaya çıkartıp bizim hayatımıza soktu. Anlıyorum tabii de kendisi burada değil. Yani ben işim, ben yardımcı olsam. Tabii bakıyorum. Yalnız o tarih dolu görünüyor. Ben daha sonra size dönüş yapsam, bir baksam iyice olur mu? Teşekkürler. Of. Allah'ım, bu işlerin altından nasıl kalkacağım ben ya? Merhaba. Selim Emiroğlu'nun telefonu. Ha yok, eşiyim ben. Ben yardımcı olayım. Ay pardon, ben buldum raporları da yoğunluktan işte, kusura bakmayın. Bir dakika bekleteyim sizi. Neredeydi bu raporlar ya? Ha yok buldum da işte karışıklık ya. Ben sizi daha sonra arasam acaba mümkün mü? Oldu. Bir de unutmadan tekrardan bir adınızı, numaranızı rica etsem. Hı. Teşekkürler. Sağ olun. Hay Allah'ım, sen yardım et. İşte yaşadığım bütün kabusu öğrendin. Emiroğlu ailesi benim hayatımı mahvetti. Her şeyimi aldılar elimden. Çok zor günler geçirmişsin gerçekten de. Yani senin yerinde başkası olsa dayanamaz. Kenan'la evlendiğim gün bunların olacağı aklıma bile gelmezdi. Ama artık intikam alma vakti. Bana yaptıklarının bedelini ödeyecekler. İşte bu yüzden senden yardım istiyorum. İyi de ben ne yapabilirim ki? Yani tanımam etmem sonuçta. Hayır. Öyle bir şey kastetmiyorum. Bana Emiroğlu'yla içi dışlı olabilecek birini bulman lazım. Nasıl? Evlerine girip çıkan, sırlarını bilen, bana bilgi taşıyabilecek biri. Pardon, buna bakmam lazım. Alo Zeynep Hanım. Ümit Bey, benim yardımınıza ihtiyacım var. Hayırdır Zeynep Hanım, ne oldu? Yani alacaklılar bir yandan, bankalar diğer yandan. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Yani idare ederim dedim ama olmuyor. Anlıyorum. Tamam, ben hemen geliyorum Zeynep Hanım. Görüşürüz.
Bitti mi konuşma? Kusura bakma Arzu. Benim gitmem gerek. Önemli herhalde. Hı hı. Ama konuşmamız yarım kaldı. Bana yardım edecek misin? Dediklerini düşüneceğim. Ama ne olursa olsun senin yanındayım Arzu. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Elif abla aşağıda çok sıkıldım. Sen burada ne yapıyorsun? Amcamı kurtarmak için harika bir plan yaptım. Gerçekten mi? Evet. Büyüse bir şey peki? Çok işe yarayacak bir şey. Bak şimdi. Şurada düşünürken kağıtları gördüm. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor